Bazı insanlar vardır. İyi niyetlidir, kalbi temizdir. Kimseyi kırmak istemez. Elinden geldiğince adil olmaya, empati kurmaya, anlayış göstermeye çalışır. Ama hayatına dönüp baktığında içinde sessiz bir soru yankılanır. Ben neden hep kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Bu soru öyle yüksek sesle sorulmaz çoğu zaman. Bir gecenin sessizliğinde, herkes uyuduktan sonra gelir. Ya da bir haksızlığa uğradıktan sonra, birinin seni kullanıp rahatça yoluna devam ettiğini gördüğünde. İçinde bir yerde bir düğüm olur. Kırgınlık değil, sadece yorgunluk, anlaşılmama hissi. Ve bazen de şu düşünce, iyi olmak bu dünyada hata mı? Şimdi tam burada duralım. Çünkü bu düşünce seni ele geçirdiğinde fark etmeden kendinle ilgili çok tehlikeli bir hikaye yazmaya başlarsın. İyi niyetli olmanın zayıflık olduğu, adil olmanın kaybettirdiği, vicdanlı olmanın insanı geride bıraktığı bir hikaye. Oysa gerçek bambaşka bir yerde duruyor. İyi niyetli insanlar gerçekten daha mı çok kaybediyor, yoksa sadece daha derin mi hissediyorlar? Psikoloji bize şunu söyler. İyi niyetli ve empatik insanlar olayları yüzeyden yaşamazlar. Onlar yaşadıklarını bedenlerinde, kalplerinde ve zihinlerinde birlikte taşırlar. Bu yüzden aynı olay bir başkası için küçük bir aksilik iken, iyi niyetli biri için anlam krizine dönüşebilir. Çünkü bu insanlar sadece sonucu değil, süreci de hisseder. Sadece yapılanı değil, niyeti de sorgular. Empati yeteneği yüksek olan insanlar, karşısındaki kişinin duygusunu kendi duygusu gibi hisseder. Bu da onları daha anlayışlı, daha affedici ama aynı zamanda daha savunmasız yapar. Ve savunmasızlık yanlış anlaşıldığında zayıflık sanılır. Oysa savunmasızlık güçsüzlük değil, duygusal açlıktır. İyi niyetli insanlar çoğu zaman sınır koymakta zorlanır. Çünkü sınır koymayı bencillik zannederler. Hayır demenin karşı tarafı kıracağını düşünürler. Oysa sınır koymayan insan farkında olmadan kendini ihmal etmeye başlar. Ve insan kendini ihmal ettikçe hayat ona şunu öğretmeye çalışır. Kendini korumayı öğrenmezsen seni koruyamam. İlahi düzen burada sessizce devreye girer. Çünkü ilahi adalet bizim aceleyle beklediğimiz gibi anında işlemez. İlahi adalet insanın ruhunu eğiterek çalışır. İyi niyetli insanların hayatında sık tekrar eden sınavlar vardır. Aynı tip insanlar, aynı duygular, aynı hayal kırıklıkları. Bu bir ceza değil, bir öğretidir. Karma dediğimiz şey sadece iyi yapan iyi bulur gibi basit bir denklem değildir. Karma, bilinç düzeyinin öğretmenidir. İyi niyetli insanlar genellikle önce vermeyi öğrenmiş ama almayı öğrenememiş ruhlardır. Sürekli anlayan ama anlaşılmayı beklemeyen, sürekli destek olan ama destek istemeyi bilmeyen. İşte karmanın burada devreye girme sebebi budur. Kader bazen seni korumak için değil, büyütmek için zorlar. Ve büyüme çoğu zaman kayıp gibi hissedilir. Çünkü eski benliğin yıkılırken yenisi henüz inşa edilmemiştir. Bu arada kalan boşlukta insan kendini kaybolmuş hisseder. Oysa o boşluk yeni bir bilincin rahmidir. İyi niyetli insanlar çoğu zaman neden hep ben diye sorar. Aslında cevap çok basittir ama duyması zordur. Çünkü sen taşıyabilirsin. Çünkü senin ruhun daha fazla farkındalığı kaldırabilir. Çünkü senin kalbin sertleşmeden büyüyebilir. Bu dünyada herkes aynı dersleri almaz. Bazı insanlar sınır koymayı öğrenmek için incitilir. Bazıları empatiyi öğrenmek için incinir. İyi niyetli insanlar genellikle ikinci gruptadır. Ve bu onların laneti değil, potansiyelidir.
Psikolojik olarak baktığımızda iyi niyetli insanların bir diğer özelliği de içsel adalet duygusunun çok güçlü olmasıdır. Haksızlık onları derinden sarsar. Çünkü onların zihninde dünya daha adil bir yer olmalıdır. Bu idealist bakış gerçek hayatla çarpıştığında hayal kırıklığı doğar. Ama bu hayal kırıklığı seni karamsar yapmazsa seni bilgeleştirir. İlahi alem açısından bakıldığında ise iyi niyetli insanların duası farklı çalışır. Onlar çoğu zaman beni kurtar demez, beni doğru yolda tut der. Bu yüzden yaşadıkları zorluklar onları yoldan çıkarmaz, yola sokar. Her düştüklerinde biraz daha uyanırlar. Şunu çok net söylemek gerekir. İyi niyetli insanlar kaybetmez ama geç kazanır. Ve geç kazanmak yüzeysel kazanımlara göre çok daha derindir. Çünkü onlar kazandıklarında sadece bir şey elde etmezler. Bir şey olurlar. Bilinç kazanırlar, ayırt etme yetisi kazanırlar. Kimin kalacağına, kimin gideceğine dair içsel bir pusula geliştirirler. Kader, iyi niyetli insanlara genellikle şunu öğretir. Herkes senin kadar derin değil. Herkes senin gibi hissetmiyor. Ve bu kötü bir şey değil. Ama senin herkesi kendin gibi sanman seni yoruyor. Bu farkındalık geldiğinde hayatın da dili değişir. Artık aynı şeyler canını yakmamaya başlar. Çünkü aynı yerden bakmazsın. Aynı kişilere aynı erişimi vermezsin. İyi niyetin kaybolmaz ama yön değiştirir. Herkese değil, hak edene akar. Bu noktada bir şey dönüşür. İyi niyet saflık olmaktan çıkar, bilgelik olur. İlahi adaletin en sessiz ama en güçlü çalıştığı yer işte burasıdır. Çünkü artık seni sömürmeye çalışanlar seni bulamaz. Sen değiştiğin için değil, frekansın değiştiği için karma borçlarını ödemiş, dersini almış ruhlar artık aynı döngüleri tekrar yaşamazlar. Eğer şu an dinlerken evet bu ben diyorsan bil ki sen kaybetmiyorsun. Sen hazırlanıyorsun. Hayat seni küçültmüyor. Seni daha geniş bir bakışa açıyor. Ve bu süreç her zaman rahat olmaz. Ama her zaman anlamlıdır. İyi niyetli insanlar için en büyük dönüşüm şudur. İyiliği karşılık beklemeden yapmak değil, iyiliği kendini feda etmeden yapmayı öğrenmek. Bu öğrenildiğinde kader yumuşar, ilişkiler değişir, hayat daha az mücadele, daha çok akış sunmaya başlar. Çünkü artık sen kendine de iyi davranıyorsundur. Ve ilahi düzenin sana verdiği asıl ödül şudur. İç huzur. Bu dünyada herkes kazanamaz ama herkes uyanabilir. İyi niyetli insanlar genellikle önce uyanır ve uyanan bir ruh artık gerçekten kaybedemez. Belki de şimdi burada şunu fark etmeye başlıyorsun. İyi niyetli olmak senin sorunun değil. Ama iyi niyetini nasıl taşıdığın, nasıl sunduğun, kime açtığın önemli. Çünkü hayat iyi niyetini sınamak için seni yormaz. Hayat iyi niyetinin yanına bilgelik eklemeni ister. İyi niyetli insanlar çoğu zaman şunu yapar. Bir şey içlerine sinmediğinde bile susarlar. Bir söz canlarını acıttığında boş ver derler. Bir haksızlık yaşadıklarında büyütmeyeyim diye kendilerini küçültürler. Ama bastırılan her duygu bir gün yorgunluk olarak geri döner. Tahammülsüzlük olarak, aniden patlayan bir öfke olarak ya da sebepsizmiş gibi görünen bir kırgınlık olarak. O yüzden ilk önerim çok net. İyi niyetli olmak, her şeye katlanmak değildir. Psikolojide buna duygusal sınır denir. Sınır, karşındakine duvar örmek değil, kendine ait alanı netleştirmektir. Sana iyi gelmeyen bir şeye hayır dediğinde kötü biri olmazsın. Sadece kendinle dürüst biri olursun. İkinci olarak,
İyi niyetli insanlar genellikle herkesi kendileri gibi sanma eğilimindedir. Ben bunu düşünmezdim, o da düşünmez derler. Ama herkes senin gibi hissetmiyor. Herkes senin gibi vicdanla hareket etmiyor. Bu farkındalık kalbini karartmaz. Tam tersine seni daha güvende tutar. O yüzden şunu hatırla. Herkesi anlamak zorunda değilsin. Ama kimi hayatında tutacağına karar vermek zorundasın. Üçüncü olarak çok önemli bir nokta var. İyi niyetli insanlar genellikle iyiliği sessizce yapar. Ama haksızlığa sessiz kalmanın da iyilik olmadığını fark etmez. İlahi düzen açısından bakıldığında hak ediş sadece vermekle değil, kendini korumakla da ilgilidir. Kader bazen sana şunu gösterir. Her affediş erdem değildir. Bazı affedişler tekrar aynı sınavı çağırır. Bu yüzden affetmek ile izin vermek arasındaki farkı öğrenmek, ruhsal olgunluğun önemli bir adımıdır. Bir diğer önerim şu, kendine şu soruyu sormaya başla. Ben bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa suçluluk duymamak için mi? Bu soru çok şey değiştirir. Çünkü iyi niyetli insanlar çoğu zaman vicdanlarıyla değil, vicdan korkularıyla hareket eder. Yapmazsam kötü hissederim diye yaparlar. Oysa gerçek iyilik zorunluluktan değil, özgürlükten gelir. İlahi alemde niyet çok önemlidir. Ama niyetin arkasındaki bilinç daha da önemlidir. Kendini yok sayarak yapılan iyilik ruhunu beslemez, ruhunu yorar. Ve son olarak şunu bilmeni isterim. Eğer bugüne kadar çok şey verdin, çok sabrettin, çok anladın ve yine de kaybettim diyorsan, belki de kaybetmedin. Belki sadece fazlalıkları bıraktın. Hayat bazen bizden insanları, rollerimizi, beklentilerimizi alır. Ama bunu seni cezalandırmak için değil, sana gerçek seni göstermek için yapar. İyi niyetli insanlar genellikle en son kendilerine uyanırlar. Ama uyandıklarında artık aynı hataları yapmazlar. Kalpleri hala yumuşaktır ama gözleri artık açıktır. Ve işte o noktada şunu fark edersin. İyi olmak seni kaybettirmedi. Sadece seni geciktirdi. Ama geciken şey çoğu zaman daha sağlam gelir. O yüzden eğer şu an hayatında bir şeyler ağır gidiyorsa, şunu kendine hatırlat lütfen. Sen yanlış yerde değilsin. Sen yanlış değilsin. Sadece dönüşüyorsun. Ve dönüşen bir ruh bir daha asla eskisi gibi kaybetmez. Çünkü artık bilir. Gerçek kazanç başkalarının seni nasıl kullandığında değil, senin kendine nasıl davrandığında başlar. Ve şimdi bu konuşmayı kapatmadan önce kendine küçük bir alan açmanı istiyorum. Şu an dur ve düşün. Sen hayatının hangi alanında iyi niyetine sıkışmış hissediyorsun? Hangi konuda susuyorsun? Hangi duyguyu erteleyip sonra bakarım diyorsun? Bunu fark etmek çözümün yarısıdır. Çünkü insan önce nerede sıkıştığını görür. Sonra oradan yumuşakça çıkmaya başlar. Eğer bu konuşmada kendinden bir parça bulduysan yalnız olmadığını bil. Ve istersen bu farkındalık yolculuğunda birlikte yürüyebiliriz. Düşüncelerini, hissettiklerini, seni en çok zorlayan alanı yorumlara yaz. Belki sen yazdığında bir başkası da kendini görür. Bu tür sohbetlerin devam etmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Çünkü burada acele yok, yargı yok. Sadece fark etmek ve hafiflemek var. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi davranmayı hatırla. Sevgiyle kal.